Bugün SolidWorks ile tasarım süreçlerinizi optimize etmek için temel kavramları derinlemesine inceleyeceğiz. Ölçülendirme, eksen çizgileri ve parametreler gibi konuları detaylı bir şekilde ele alarak tasarımlarınızın temelini doğru atmanızı sağlayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle SolidWorks'u açtığınızda karşınıza boş bir ekran çıkar. Eğer böyle çıkıyorsa zaten bir önceki videoyu izlemişsinizdir demektir. Ama yeni gelen birileri olursa diye şuradan göstereyim. Bakın göz ikonuna tıkladığınızda şurada ikinci sırada bir butonumuz var bizim. Bu düzlemleri açıp görüntü haline getirmemize olanak tanır. Ben kapatıp kullanacağım ama buradan açıp kapatabilirsiniz. Neden kapalı kullanacağım? Çünkü çizime odaklanmanızı istiyorum. Bir üst düzlemden normal bir skeç açıyorum. Bunu da nasıl yapıyorum? Bakın düzlemin üstüne geldiniz ve çizim komutuna bastınız ve direkt karşınıza çizim açabileceğiniz şekilde çıkmış oldu. Hemen bakın çizim komutlarının içerisinde burada line komutumuz var. Bakın gördünüz mü? Bu line komutumuz yani çizgi komutumuz kısa yolu L. L'ye basarak da getirebilirdik ama buradan tıklayarak getirelim. Bakın ben burada dik üçgen oluşturmak istiyorum. Sağa doğru gittim, yukarıya çıktım ve burayı birleştirdim. Bakın birleştirmeden önce beyaz ama birleştirdikten sonra buranın içerisi koyu bir mavi oldu. Daha doğrusu açık saydamsı bir mavi. Neden böyle oldu peki biliyor musunuz? Artık diyor ki sen bütün skeçlerini kapattın, bana kapalı bir geometri oluşturdun ve ben bu geometriyi katı oluşturabilirim diyor. İşte biz buradaki aşamada bunu katı oluşturabiliriz. Fakat bu kadar basit mi? Tabii ki de değil. Biz bunu katı oluşturmadan önce gerekli parametreleri, ölçülerini girmemiz gerekiyor. Çünkü ölçülerini girmeden katı oluşturursak, ölçüsü değişirse rastgele bir şekilde onun üzerine oluşturacağımız diğer bütün geometriler sıkıntıya girecektir. Bunu unsur ağacı anlatımımda bahsetmiştim. Unsur ağacını takip etmek, düzenlemek çok önemli diye. Şimdi burada akıllı ölçülendirme ile ölçülendirme işlemlerini yapacağız. Akıllı ölçülendirme sol yukarıda bulunuyor gördüğünüz üzere. Ama ben bunu kısa yoldan açıyorum. Sağ tıka basılı tutarak yukarıya kaldırıyorum ve akıllı ölçülendirme komutuna giriyorum. Bakın burayı ben 80 milimetre yapıyorum. Bu arayüzde şu şekilde 80 yaptım. Burada birimleri seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda bakın burada ters çevir var. Mesela böyle yaparsam diğer tarafa çevrilecek. Bunu da orijine göre alıyor. Orijinden çizmemiz bu konuda önemli. Orijini her zaman merkezinize alın veya bir başlangıç noktası. 80 milimetre diyorum. Onaylıyorum. Bu bölümü de 40 milimetre diyorum. Onaylıyorum. Bakın bir şey fark ettiniz mi? Parçam siyah oldu. Neden siyah oldu biliyor musunuz? Tanımladım. Artık ben bunu katı oluşturabilirim. Çünkü bir sıkıntı yok, bir sorun olmaz. Artık bu ölçülerde kalacak. Ama mesela 40 milimetreyi ben silsem. Bakın burası mavi ya aslında şu oluyor siz net bir tanımlama yapmazsanız. Bakın hareket ediyor. Biz bunu istemiyoruz. Bu böyle olmamalı. 40 milimetreyi verip bıraktığımız zaman hiçbir şekilde bunun üzerinde oynama yapamayız. Peki biraz da şuradan bahsedecek olursam burada ölçülendirme bölümü yine unsur ağacımızın olduğu yere gelir. Burada mesela tolerans verebilirsiniz. Çift taraflı tolerans mesela. Bakın işte eksi 0,25 verin mesela buraya. 0,25 diyelim artı bir de 0,25. Mesela artı eksi 0,25 ölçüsünü verebiliyoruz burada tolerans olarak. Tabii bunu teknik resim inceleyeceğimiz zaman SolidWorks'un teknik resim tool'unu detaylıca bahsedeceğim. Buradan vermenize gerek yok da verebilirsiniz tabii ki de. Ama her bir parça için bunu yapmak bir tık uğraştırıcı olabilir. Burayı kaldıralım. Şimdi açı. Açı vermek aslında bizim için en önemli kısım. Çünkü açı verirken birçok şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bakın açıyı iki kenar arasında vermemiz lazım. Mesela bakın ben buraya açı vereceğim 30 derece olarak. Çok kolay bir şekilde verdim. Ama burası darsa mesela bir derecelik bir açı vereceksek bir tık zorlanabiliriz. Mesela neden zorlanabiliriz? Bakın ben bu açıyı verirken buraya getirirsem aslında 180'e tamlaması olduğu için 150 yapar. Buraya getirirsem 330 yapıyor 360'ı tamladığı için. Ama bakın mesela şöyle bir yerden vermeye çalışırsanız parça burada görünür ama mesela siz bunu verdiğiniz zaman geri çıktığınızda burada böyle bir veriyi görmeniz çok zor. Yanlışlıkla tıklayıp değiştirebilirsiniz. O yüzden açı verirken
Muhakkak ama muhakkak görünür bir yere koyun. Çünkü koymazsanız sonrasında değiştirirken problem yaşayabilirsiniz. Açılarla ilgili de anlatacaklarım bu kadardı. Normal tanımlama kısmına girelim. 40 milimetreydi. 40 milimetre yapalım bunu. Biz normal akıllı ölçülendirmeyi yaparak ölçeklendiriyoruz. Ama bazı kullanıcılar, bazı kişiler bana şu şekilde geliyor. Ya AutoCAD'deki gibi mesela çize çize ölçü vere vere gidemiyor muyuz? Yani bu tarz verilerle gelenler olabiliyor. Özellikle iki boyutlu programlardan bu tarz işleri öğrenen kişiler bu şekilde geliyor. Evet, SolidWorks'te bunu yapmak mümkün. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Bakın ilk önce şu komutu açmamız lazım. Sonrasında da bu komutu açmamız lazım. Bu iki komut, bu çizim sayısal girdisi. Yani bizim şu işimize yarıyor. Line komutuna geldim tekrar yukarıdan. Şuraya tıkladım. Bakın artık ben ölçü girebiliyorum. 80 yazıyorum buraya. Bakın 80'i girdim. Sonra yukarıya doğru çıkıyorum. 40 yazıyorum. Bakın girdim. Onayladım. Peki bu mavi şeyi olmadı. Bakın mavi görünüyor. Siyah olmadı. Şimdi ben bunu düzeltmem lazım. Nasıl düzelteceğim? İşte orada da bakın. Ben buraya tıkladığımda şöyle bir şey geldi. Fark ettiniz mi? Bir ön izleme. Aslında burada ikinci açtığımız bu işe yarıyor. Bakın şu şekilde hemen 40. Yani aslında pratik olmak için çok ideal. Bak tıkladım hemen ölçüsü geldi 80. Bu şekilde yaparak da normal ölçü vererek ölçülendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki ikinci kısmımız eksenler. Eksenler nedir? Şimdi biz SolidWorks'ta bunu yardımcı geometrik çizgi yani yardımcı çizgi olarak tanımlıyoruz. Peki onlara nasıl erişiyoruz? Bakın şurada yine line komutunun yanına geldik. Merkez çizgisi var. Merkez çizgisine basıyoruz. Mesela bakın burada sonsuz uzunluk yardımcı olarak diye var. Mesela sonsuz uzunluk dediği örnek veriyorum şu civatayı düşünün. Tam merkezinden aslında şu kalemi gösterirsem tam merkezinden buradan bir eksen geçer değil mi? Biz bunun teknik resmini almak istersek. Hep bu açıdan ve tam ortasından. Aslında o sonsuz bir eksendir. O eksenin etrafında dönecek demektir. Biz de burada bunu bu şekilde verebiliriz. Ama yardımcı olarak deyip normal bir skecimizi oluşturalım. Bakın yardımcı olarak ben burada şu şekilde bir skeç oluşturuyorum. Bakın bunlar da tanımlı değil. Bunları da çok kolay bir şekilde tanımlayabiliriz. Ama burada fark etmenizi istediğim bir şey var. E, içi dolmadı. Yani biz yardımcıyı katı oluşturamayız. Yani biz bunun içerisinden bir unsur geometrisi oluşturamıyoruz. O yüzden bunu bir normal skece çevirmemiz, normal çizime çevirmemiz lazım. Normal line'a. Bunun için de sağdan sola üçünü seçiyoruz. Üç tane keseceğim bütün her yeri. Ve yardımcı geometri ikonuna basılı tutuyoruz. Bastığımız zaman artık bu yardımcı geometrikten çıktı. Mesela ben burasını ölçülendirmeyi istiyorum. Bakın tıkladım yine geldi şöyle şu şekilde. 80 diyorum. Burası da 40 olsun istiyorum. Buraya da 40 milimetreyi veriyorum ve bakın oldu. Bir de şöyle bir durum var. Normal çizimi çizip çizgiyi çizip yani line'ı siz sonrasında yardımcı geometri yapabilirsiniz. Bu şekilde. Eksenlerde de anlatacaklarım bu kadardı. Şimdiki diğer konumuzda İlişkiler, çizim ilişkisi. Aslında bu çok önemli bir konu. Çizim ilişkisini sürekli üstüne koyarak diğer videolarda da işleye devam edeceğiz. Özellikle yaptığımız karmaşık modelleme işlemlerinde. O yüzden buraya çok dikkatli olun. Şimdi ben çizim ilişkilerinde şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir yamuk çizeceğim. Dört köşeli. Şu şekilde. Bakın ben bu yamuğu çizdim ya. Şimdi ben bu yamuğu mesela böyle seçtim. Bakın şurada yatay, dikey, aynı doğrultu, paralel, eşit gibi birçok seçenek çıktı. Bir köşeyi seçersem de dik gibi seçenekler çıkacak. Bakın şuradaki sabitleme gibi. Bunlar birer ilişki ve var olan ilişkileri de burada görürüz. Mesela ben şu parçamın ilişkilerini görmek istiyorum. Bakın yatayda bir ilişkisi var bu parçamın. Şurada gördüm. Ben buna gelip sildiğim zaman bakın artık ben bunu yatayda hareket ettirebiliyorum. Gördünüz mü? Şimdi ben diyorum ki bu parça kontrol tuşuna basılı tutuyorum şu an. Şu parçayla aynı doğrultuda olsun veya paralel olsun. Bakın paralel oldu gördünüz mü? Direkt onun uzantısından devam ediyor artık. Peki buna ne yapabiliriz? Mesela bakın
Bunu güzel bir baklava desenine benzetelim. Her tarafı eşit yaparsam her bir uzunluğunu ne olur aslında? Dört köşeli bir baklava olur aslında. Yani kareyi yan çevirmiş gibi düşün. Bakın oldu. Ama şöyle bir eksiğimiz var. Dik açı değil. Dik açı yapmamız gerekiyor her köşesini. Şöyle dik açı yaptık her köşesini. Şimdi de diyorum ki ya bu dik açı oldu, kare oldu da yamuk duruyor bu. Ben bunu nasıl düzelteceğim? İşte orada da şu giriyor devreye. Bakın şu yüzeyini seçiyorum. Daha doğrusu şu çizgisini ve şurayı seçiyorum. Mesela bu sabit ya, siyah renkli. Bakın şurada paralel çıktı, gördünüz mü? Paraleli seçiyorum ben burada. Bunu seçtiğim zaman ne oluyor? Otomatik tanımlıyor. Peki hala mavi bu. Çünkü ben bunu hareket ettirebilirim paralel olsa da. Nasıl sabitleyebilirim? Mesela bakın. Dilerseniz şurayı bir ilk önce 80 yapalım. Eşit dediğim için hepsi aynı uzunlukta uzuyor. Ve bir çakışıklık komutu verelim. Orijin kontrol tuşuna basıyorum ve şu köşeyi seçiyorum. Ve diyorum ki bunları çakıştır, çakışık yap. Bakın çakışık oldu. Aynı origami gibi birbirine oturdu. Örneklerde de bu kadar anlatacağım. İlerleyen zamanlarda zaten daha da detaya ineceğiz bu konuda, merak etmeyin. Şimdi asıl benim en sevdiğim ve hayatınızda gerçekten çok güzel bir yer edecek bir uygulamadan, daha doğrusu eee, bir şeyden bahsedeceğim. Denklemler. Belki yukarıda fark etmişsinizdir. Burada denklemler var. Tabii onu burada değil. Hemen şu çizimden çıkarak Ctrl N tuşuna basarak yeni bir parça ortamı açıyorum. Geçtiğimiz videoda da bahsetmiştim. Tekrar edelim bunları lütfen. Ctrl N'e basınca hızlı bir şekilde yeni bir parça ortamı açabiliyoruz. Hemen üst düzleme tıklayıp bir çizim ortamı oluşturuyorum. Daha doğrusu çizim ortamı oluşturmadan önce yapabiliriz. Öyle yapalım. Kapatayım ben çizim ortamını. Bakın sağ yukarıdan kapattım. Denklemlere tıklıyorum. Peki denklemler buraya nasıl geldi? İsterseniz şurada araçların içerisinden denklemlere tıklayabilirsiniz. İsterseniz buradaki bölüme tıklayıp kısa yolu oluşturabilirsiniz. İsterseniz sadece S tuşunu basarak burayı açabilirsiniz. Burada denklemler diyerek şöyle sürükleyip buraya bırakabilirsiniz ki muhakkak bırakın bunu. Çünkü denklemlerle çalışmak size çok fazla zaman kazandıracak. Merak etmeyin yani bu konuda. Şöyle söyleyeyim. Denklemlere bastım. Ben genel bir örnek yapacağım. İşin sonunda varacağımız nokta gerçekten sizi mutlu edecektir. A 90. Enter'a bastım. B dedim. Enter'a bastım. Parantez açtım. Bakın bu 90 bir değişken. Global değişken diye tanımlıyor SolidWorks bunları. A'yı seçtim. Bölü 2 parantezi kapat artı 5 dedim. Enter'a bastım. Ve dedim ki C. C'de de global değişken A'yı aldım. Çarpı 8 yaptım. Hatta 8 yapayım mı? Aynen 8 olsun, tamamdır. Çarpı 8 olsun. Onayladım. Bakın şu an muazzam bir şey yaptım ben. Üst düzleme geliyorum. Çizimi açıyorum. Daire komutuma geliyorum. İki tane dairemi çiziyorum böyle rastgele. Bakın akıllı ölçülendirmeyi girip şunu yapıyorum. Bakın kısa yoldan girdim akıllı ölçülendirmeye. Hemen burada tıkladım. Global değişkenime geldim. A. A aslında benim dış çapımda. Size söylemedim ama şimdi görmüş oldunuz. B de benim iç çapım. Extrude komutları gelecek videomuzun konusu ama burada extrude komutu yapıp size bir örnek göstermek istiyorum. O yüzden normal unsurlar bölümüne girip extrude'a girdim ve extrude oluşturdum. Eşittir dedim. C seçtim. Şöyle C'yi seçelim. Bakın bunu da onaylamanız lazım denklemlerde. Bakın böyle bir tüp oluşturdum. Şimdi düşün. Bir ısı transfer hesabı yapacağız burada aslında. Yani yapmayacağım da örnek vereceğim. Mesela sizin bir fabrikanız var. Bir mühendissiniz, Ar-Ge mühendisiniz, teknik ressamsınız, fark etmez. Sizin firmanız, çalıştığınız yer veya çalıştığınız okulda bir proje. Diyor ki ben de 10 tane ayrı ayrı denklemize edilmiş, yani formülize edilmiş 10 ayrı çaplı boru var diyor. Yani o oluşturduğumuz denklem, fonksiyon bunun için geçerli. Ve diyor ki sen bunların 10'unu analiz et. En iyi verimliliği veren, yani mesela işte
Cidar alanı daha kalın olan daha az ısı transfer edecektir. Cidar alanı az olan daha az şeydir, yani dayanıklıdır gibi düşünün bunu. Çünkü plaka küçüldüğü için şey olacaktır. Ama maliyeti azdır onun da. Bir ömür biçer mesela, der ki şu kadar süre boyunca bu kadar deforme olsun. Örnek veriyorum. Ben bunu örnek vererek söylüyorum sizlere. Ve bu onunu analiz et, mali raporuyla karşılaştır, en verimli olanı seç, bana sun. İşte sizin burada işinize yarayan şey bu. Bakın, çizim bölümüne gelebilirsiniz veya buradan denklemlere tıklayarak da girebilirsiniz, denklemleri yönete. Ben buradan yapıyorum. Bakın mesela 90 ya çap. Mesela 550 çapında en uzunu 550 olsun mesela. Bakın, tamama bastığınız gibi otomatik denklemize edildiği için o boyuta gidecektir. Ve sizler SolidWorks'ün içerisinde bunu alıp istediğiniz gibi konfigüre ederek analize sunabilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım şu ana kadar vermiş olduğum bilgiler hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Eleştirileriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.